Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yüksel. Bu videoda da bir bikini anlatmak istedim. Brezilya modeli. Değişik, hoş, güzel bir model. Bakır rengi Alize Diva ip kullanacağım ve 2 numara tığ. 15 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Üzerine doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye ikili trabzan. Tekrar doluyorum. 13 adet ikili trabzan örüyorum. On üç trabzan ördüm. 1, 2, 3 zincirli bir üst sıraya çıkıyorum. Yalnız böyle değil, şu şekilde değil. Tek kanadına, arka tek kanadına batıyorum. Gene ikili trabzan. Hemen yanına şöyle bu bikini altını hep böyle örüyoruz. Dış kanada, tek kanada batarak. Sıra sonunda gene 3 zincir. Şu gene aynı burada yaptığımız gibi gene dış kanada. Şöyle. Şimdi ben enini göstereyim size. 4 santim. 4 santim uzunluğunun da 5 santim olmasını istiyorum. Şu 5 santim olana kadar örmeye devam ediyorum. 8 sıra ördüm. 5 santim oldu. Bunun üzerine şimdi model, yani örnek kuruyoruz. Zaten çok basit. Bu da çok basit. 2, 4, 6, 8 sıra ördüm. 5 santim. Eni de 4 santim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Gene dış kanada batarak orta ilmeğe kadar örüyorum. Yani 2, 4, 6. Şu anda 13 trabzan olduğu için tam ortadayım. Bu ortadaki trabzana 1, 2, 3 trabzan yapıyorum. Sonra gene 6 trabzan daha örüp sırayı bitiriyorum. Bir üst sıradayım. Bu sefer trabzan sayısı 7 oldu. Tam ortadaki trabzana aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. Üç tane arttırmış oldum. Sonrasında gene 7 trabzan olarak sırayı tamamlıyorum. Bu ördüğüm parça bikininin ön yüzü. Gerekli uzunluğa gelene kadar sadece şu ortadan en ortaya battığımız üçer arttırmayla bitireceğiz bikininin ön yüzünü. Arka yüzü tam Brezilya tarzı isterseniz eğer ön yüzünü nasıl ördüysek arka yüzünü de aynı bu şekilde sadece ortadan arttırarak öreceğiz.
Ama biraz daha kapalı, arka kısmı daha toparlayan, daha kapalı olsun isterseniz, ki ben öyle öreceğim. Arka şuraya bittikten sonra şuradan ilmek alacağım, ip takacağım. Burayı örerken şurada yaptığım arttırmayı kenarlarda da yapacağım. O zaman arkası daha kapalı, daha kapsayan bir bikini arkası olacak. Ama diğer tarz isterseniz, dediğim gibi, her iki tarafı da bu şekilde sadece ortadan arttırarak öreceğiz. Şimdi ben gerekli uzunluğa gelene kadar ön kısmı örüyorum. Sadece ortadan arttırarak örmeye devam edeceğim. Bikininin ön tarafını ördüm. Şu bakır rengiyle şu 5 santim dışındaki şurada arttırma yapmıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra bu taba rengini ördüm. Sonra hazan sarısı ya da hardal sarısı dediğimiz, gene Alize Diva'nın renkleri. Bundan da 2, 4, 5 sıra ördüm. Sonra bir sırada kırık beyaz ördüm. Sonrasını kafes ördüm. Şimdi şurada ilk başladığımız arttırma ve en son beyazın ilk sırasındaki arttırmaya kadar tamamen ortadan arttırarak gittim. Yanlarda hiçbir arttırma yok. Şimdi bunun arka tarafını, arka yüzünü öreceğim. Şurada 5 santim ördüğüm kısım bana biraz küçük gibi geldi. Ben onu bir sıra daha örmek istiyorum. Şuraya ilk trabzana ipi hemen bağlıyorum. 2, 3. İkinciye hemen batıyorum. 13 adet trabzanla başlamıştık. Gene arkayı örmek için gene 13 trabzanla hiç arttırmadan bir sıra örüyorum. O 5 santimi biraz daha büyütüyorum. Evet, o kısa olarak gördüğüm yeri biraz uzatmak için ilk sırayı hiç arttırmadan ördüm. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere, dış kanadına ama, ikinci trabzanı yapıyorum aynı yerde ve 7 trabzan öreceğim ortaya gelene kadar. İki, 4, 5, 6, 7. Tam ortadakine 3 arttırma. Bu hem arttırma hem örgünün deseni, yani bikininin desenini oluşturuyor. 3 arttırma trabzanı da ördüm. Şimdi devamı 7 trabzan. Buradaki gibi. Bundan sonra 3 sıra hiç arttırmayacağım yanlardan. Orta değil. Orta sürekli devam edecek. Yanlardan şöyle, yani yeni yapanlar için şöyle arttırdıkları sıraya işaret iğnesi takarlarsa kolay bulurlar yerlerini. Şimdi ben bu sıranın üzerine 3 sıra hiç arttırmadan öreceğim. Sonra bir kere daha arttıracağım ve bitene kadar. Yani şu beyaz ilk sıraya gelene kadar 3 sıra öreceğim, bir sıra arttıracağım. 3 sıra öreceğim, bir sıra arttıracağım buraya kadar. Sonra işte kafes örgüsüne geçeceğiz. Ben şuraya kadar örmeye devam edeceğim. Bu renk geçişi de göstermek istedim. Bu bakır rengin son sırası. Son trabzana bir kere batıyorum. İkinci ilmeği diğer renkli alıyorum. Hemen 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu bağladığım ipi de tutarak şöyle
hemen takibindeki trabzanları örüyorum. Renk geçişi bu şekilde tamamlanmış oldu. İpi de içeride yürüterek kaybediyorum. Şöyle. Ve ben şu beyaz geçişe gelene kadar örüyorum. Evet, sarı bölümü ördüm. Beyaz ipi taktım. Şimdi burada arka kısımda yanlardan e, arttırarak ördüğümüz için ilmek sayımız şuradaki ilmek sayısından biraz daha fazla. Bunu biraz olsun denk getirebilmek için şurada 3 kere battığım yere, yani 3 şu arttırdığım 3 trabzan üzerine birine 3 trabzan değil, her birine tek tek batarak, yani sıranın başından şu sonuna kadar her trabzana bir kere batarak bu sırayı tamamlıyorum. Sıra sonunda 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinciye bir kafes yapıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum. Diğerine trabzan. Bir zincir, bir atlıyorum. Trabzan. Bir zincir, buna değil, diğerine bir zincir ve alttan bir ilmek atlayarak kafes örüyoruz. Şurası. Şimdi biz bu bölümü örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kafes. 12 böyle, 12 böyle. Fakat burada biraz arttırdığımız için şurada biraz telafi ettik. Yalnız gene biraz fazlamız var. Onu da şöyle yukarı doğru bir sıra yaparsak onu da halletmiş olacağız. Şu orta bölüme kadar kafes yaparak örüyorum. Şimdi orta kısma gelene kadar 14 kutucuk oldu. Fakat burada 12 kutucuk var. Örgüdeki artışa bağlı olarak burada da birazcık fazlamız oldu. Yani 2 kutu kadar fazlamız var. Şuraya onu biraz telafi etmek için şuraya 3 kere batmadan geçtim. Yoksa bir iki kutu daha fazla olacaktı. Şimdi tekrardan şu ölçüye getirebilmek için şu ilk kutucukta ben hiç eksiltme yapmamıştım. Direkt 14 ve 14 12 ve 12 ördüm. Eksiltmeleri ikinci kutucukta başlamıştım. Bunda hemen ilk kutucukta başlıyorum eksiltmeye. O yüzden 14. kutucuğu söküyorum. Aradaki zinciri de aynı yere bu şekilde örüyorum. Böyle yukarı doğru verevine eksilmeye devam edecek. Şöyle. Hemen bir iki zincir çekiyorum. Şimdi tekrar eksiltiyorum. Buraya değil. Burası artık eksildi çünkü. Şuraya trabzan yapıyorum. Burada eksilttik. Şimdi ikinci sırada da eksiltiyoruz. Buranın tam tersi. Yani biz burada hiç eksiltmedik. Buradan başlamıştım. Burada hemen ilk sırada eksiltmeyi yaptım. İkinci sırada da yaptım. Sıranın sonuna kadar kutucuk örüyorum. Sıra sonunda çeviriyorum. 1 2 3 4
ve örgüye devam ediyorum. Gene eksiltme sırasındayım. Görüldüğü gibi tek tek örgü kutular azalıyor. Üzerine doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Zincir örgünün eksilmeyen yerlerinde var. Ama eksilme yerlerinde zincir yok. Doluyorum. Şurada bir üçgen var. Eksilttik. Burada bir üçgen var. Eksilttik. Şimdi bir üçgen daha yapıyorum. Alttaki üçgenin üzerine iki kere de çıkıyorum. Bir üçgen daha. 1, 2, 3. Yani birer tane eksiltmiş oldum. Tekrar 1, 2 zincir çeviriyorum örgüyü. Şurada yaptığım üçgenin yanındaki trabzana bir üçgen daha oldu. Bu da bu sıranın. Bir sonraki sıranın üçgeni. Bu şekilde birer tane azaltarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra örüyorum. En sonda 3 kutucuk kaldı. Şöyle ortaya geliyorum bir sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir. Şöyle bir ufak bir halka oluşturuyorum. İçine 1, 2 sık iğne yaptım. Ama bir tane de yeterli. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi bağ kısmına geldik. Üzerine doluyorum. Şurada çektiğim zincirin sık iğnenin ilmeğine batıyorum. 1, 2 kere de çıkarıyorum. 2 zincir çeviriyorum. Şu arada zincir oluşuyor. Bu çanta saplarına kullandığım model. 2 zincir. Bakın şu aralar boştur. Önceki çanta hangilerinde olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama önceki yaptığım çantaların saplarında kullandığım bir model. Şuradaki bakın burada bir boşluk oluyor her zaman. Bu zincir modeli. 2 kere de çıkıyorum. 2 zincir gene çeviriyorum. Şurası hep boş. Tabii üzerine alarak. Bu bağcığın ucuna 4 zincir çektim. Üzerine doluyorum. Şöyle bekletiyorum, doluyorum, fıstık yapıyorum. 6, 7 dolayın. Şöyle tombulca bir fıstık. 1, 2, 3. Buraya da ekleyin. Şöyle bu bitti. Bunu içinden yürüterek kaybedeceğim. Şimdi arkanın kafes bölümünü bir bölümünü ördük. Bu kısmı da buradaki gibi aynısı. Buraya örüyorum. Şuradaki fazlalığı görün. Şu bizim arttırdıklarımız. Ama örneğin modelin orijinalinde şu artma yok. Ben orijinali gibi örmek istiyorum. Tam Brezilya tarzı olsun diyorsanız bunu şu ön parça nasılsa arkayı da öyle öreceksiniz. Ben biraz daha geniş olsun istedim. Hani giyilebilecek şekilde. Şimdi burayı da örüyorum ve sonrasında da
oyasını yapıyorum. Onu da başladığım zaman göstereceğim. Örgü bitti. Bir tek oyası kaldı. Örülecek. Bunu şu bitirdiğimiz örgüyü bitirdiğim beyazla yapmak istiyorum. Basit bir oya yapacağım. Beyaz ipi hemen bağladım ve aynı yere bir trabzan sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne. Hemen öteki kafese geçiyorum, kutuya. Bir sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne. Yani her kutuya 3 kere batmış oluyoruz. 1 2 zincir, 2 sık iğne. 1 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne. Yani her kutuda 3 tane sık iğnemiz ve 2 zincirimiz var. Bu şekilde bütün bikininin etrafına dolanıyorum. Bu kafeste iyi duran bu oya tabii ki burada da bir ayar gerektirdi. Bunu da şu şekilde bir el ayarı yaptım. Bir tane trabzana tek bir sık iğne, diğer trabzana bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Sonrakine tek bir sık iğne, bir sonrakine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Bu trabzanlı tarafta da ayarı bu şekilde yaptım. Güzel oldu. Dümdüz bir oya oldu. Yani siz illa bunu yapmak zorunda değilsiniz. İnternetten bulacağınız, çünkü ben bunu internetten bakarak yapmıyorum. Bu benim çok sık kullandığım bir oya. Çok geniş olmayan, çok incecik ama güzel bir oya. Genelde bunu kullanıyorum. Siz başka türlü de yapabilirsiniz. Şimdi ben bu oyayı bütün bikininin etrafına örüyorum. Brezilyan tarzı bikini altını örmüştük. Şimdi onun üst kabını, üst bölümünü örüyoruz. Gayet basit yine. Sihirli halka içine 5 trabzan örüyorum. 3 4 5. Sonra 3 zincir çeviriyorum. Yanlardan hiç artış yapmıyorum. O yüzden hemen bir yanına 2 trabzan oldu. Tam ortadakine 3 trabzan. 3. Sonra gene 2 trabzanla sırayı bitiriyorum. Sonra gene 1 2 3 zincir çeviriyorum. Hemen yanına bu sefer 3 trabzan oldu. Gene ortaya dış kanada batarak bu altı ördüğümüz gibi şöyle 3 oldu. Şimdi 3 trabzan örerek sırayı bitiriyoruz. Evet. Tekrar 1 2 3. Burada da gene 2 numara tığ kullanıyorum. Altta ördüğüm gibi üzerine doluyorum. Hemen yanına
3 4 ortaya gene 3 trabzan. 1 2 3 ve 3 trabzan 4 trabzanla da bitiriyoruz. 2 3 4 şu altı ördüğümüz gibi böyle devam ediyor. Burada bu bakır rengini şu arttırmadan itibaren 13 sıra örmüştüm. Aynı şekilde burada da 2 4 6 8 10 12 13 sıra ördüm. Gene buradaki gibi 5 sıra bu hazan sarısı 2 4 5. Sonra beyaz ipe geçtim. Ben bu beyaz ipe hatta burayı da aynı şekilde ördüm. Bu beyaz ipe gelene kadar örgüme devam ediyorum. Evet, beyaz ipi geçirdim. 1 2 3 zincir çeviriyorum. Şu ipleri de içeriden yürüteceğim. Artık dış kanada batmıyoruz. Normal örüyoruz. Her trabzanın üzerine bir trabzan. Şöyle her trabzanın üzerine batarak şurada ortada gene arttırmamı yapıyorum. Üçlü arttırmayı örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra başındayım. 4 zincir çektim. Şimdi ilk kafesimizi ilmek atlamadan yanına, dibine değil yanına yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Gene ilmek atlamadan yanına. İlk kutuyu yan yana yapıyorum. İlk kutucuklar yan yana. Sonrakiler gene bir zincir ve bir tane atlıyorum diğerine. Bir zincir, bir ilmek atlıyorum diğerine. Zincir, buna değil diğerine. 10 kutucuk yaptım. Sıra sonunda bir zincir, şurası orta. Şu 3 trabzanın şurası ortası. Gene bir ilmek atlayıp ortaya bir kutucuk daha yapıyorum. 11 kutucuk oldu. Devam ediyorum. Bir zincir, bir atlıyorum diğerine. Sıra sonuna kadar gene aynı şekilde örüyorum. 9 kutucuktan sonra bu başta yaptığımız şu iki kutucuğu ilmek atlamadan yan yana örüyoruz. 11 bu tarafta, 11 de bu tarafta, 22 kutucuk. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Her trabzanın üzerine bir kutucuk. Bir zincir, diğer trabzana bir kutucuk. Sıra sonuna kadar şurayı ördük. Şimdi buradayız. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyoruz. Şuralarda artık sırayı düzlemeye başlayacağız. Üçüncü sıraya geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 kutucuk yaptım. Şuradaki gibi
Şimdi sık iğne olarak devam edeceğim. Hemen ortaya batıyorum ve trabzanın üzerine batıyorum. Ortaya, trabzana, ortaya, trabzana. Bu şekilde 6 kutucuk dolduruyorum. 1 2 3 4 5, son bir ortaya, bir trabzana, şimdi üzerine doluyorum. Diğer şurada yaptığım 8 kutucuğu örüyorum. Araya bir zincir. Bu şekilde gayet kolay sırayı bitiriyorum. 1 2 3 4 5 kutucuktan sonra 1 2 3 4. sırada gene ortaya, yani sık iğneye başlıyoruz. Trabzana, sonra sık iğne başladığı sıradan itibaren hepsine birer kere batıyoruz. Evet, sona geldim. Fakat yine devam ediyorum. 3 kutucuk daha. Sonra 1 2 3 4 5 kafes doluyorum. Sıra sonuna kadar bu sefer kutucuk, yani kafes örüyorum. Kafes örgü 1 2 3 4 5. sıradayım. 3 kutucuk, hemen şu kalan 2 kutucuğu gene sık iğne olarak bir ortaya, bir trabzana batıyorum. Ortaya, trabzana ve bundan sonra da bütün sık iğnelere batarak örüyorum. Şuraya da şu sık iğnelerin bir alttaki bitimine 2 kutucuk daha sık iğne yapıyorum. Diğer baştaki gibi 3 kafesle bitiriyorum. Sırayı bitirdim. Hemen oyasına başlıyorum. Gene basit bir oya. Bir sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne. Bir sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne. Bu şekilde bu kabın etrafını örerek dolanıyorum. Bu şekilde olacak. Ve sonrasında biterken oya, şurayı, iki kabı birbirine ekleyeceğim. Bu son oya örerken şu 3 tomurcuktan birleştirmem gerekiyordu. Unuttum. Bitirdim örgüyü. Sonra da sökmek istemedim. Çünkü çok ince bir ip, yıpratmak istemedim. Hemen gene uçlarına bir fıstık yaptım. Bu bağcıklarda yaptığım gibi. Zincirlerin uçlarına. Ve yaptığım şu zincir şeridi 3 tomurcuğun içine çapraz şekilde geçirdim.
burada bir detay oluştu. Güzel durdu. Hoşuma gitti. Yoksa şu tomurcuğu yaparken 3 tane tomurcuktan birleştirirseniz bundan uğraşmaya da gerek kalmaz. Evet, örgü bitti. Yardımcı olduysam sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Hemen videonun başında gördüğünüz görseldeki deniz elbisesini deneme amaçlı önce ben ördüm. Beğenmeseydim hiç videosunu çekmeyecektim ama beğendim. Gayet kullanışlı, gayet güzel, zarif durdu. Güzel bir paraya olduğunu düşünüyorum. Daha önce atkılarda, işte şallarda, fularda örülen bir örgüydü bu. Hem yaz hem kış olarak deniz elbisesinde bir paryoda nasıl duracağını merak ettim. Bir deneyeyim bakalım dedim. Beğenirsem videosunu çekerim. Beğenmezsem sökerim diye düşündüm açıkçası ama beğenince videosunu çekmek istedim. Zaten görselde de gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Çok güzel bir aksesuar bir kere. Mayonuzun, bikininizin üzerinde gerçekten çok güzel duruyor. Renklerini kendiniz belirleyeceksiniz. Hangi renkleri seviyorsanız. Bu şekilde renkli örerseniz pek çok bikini mayoya uydurabilirsiniz renk olarak. Kombin yapabilirsiniz. Batik ipler kullanabilirsiniz. Tabii yaz için olan pamuklu iplerden kullanın. Ben de pamuklu ipler kullandım. Biraz şöyle bu püskülleri, saçaklarını daha kısa tutabilirsiniz. Biraz dolanabiliyor, içinden geçebiliyor birbirinin. Daha kısa örebilirsiniz. Şimdi zaten videoda ben ölçülerini göstereceğim ne kadar ördüğümü. Siz de kendi boyunuza göre ister uzun ister kısa ne kadar istiyorsanız o şekilde öreceksiniz. Biraz daha kısa tutarsanız dolanmayı önleyebilirsiniz ama bu haliyle de gerçekten güzel durdu. Çeşitli modeller koydum. İşte kalp, çiçek ve boncuk koyarak çalıştım. Siz de herhangi bir model ya da sırf boncukla da yapabilirsiniz. Zevkinize göre davranacaksınız tabii ki. Şimdi bu deneme için ördüğüm bu parayonun videosuna başlayalım. Gene dediğim gibi ölçülerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Yaz sıcağında kullanacağımız bir giysi olduğu için mutlaka koton ipler, işte merserize gibi, floş gibi güzel, bizi sıkmayacak, terletmeyecek ipler kullanmamız gerekiyor. Akrilik olabilir, dönüşüm ipler olabilir ama mutlaka mevsimine uygun. Yani hangi markayla ördüğümüz değil, önemli olan mevsimine göre iplerle örebilmek. Şimdi ben pamuklu ipler kullanıyorum. Siz de gene dediğim gibi merserize, filoş olur, çok daha dökümlü olur. İstediğiniz yaz için uygun iplerle örebilirsiniz. Ben beyazla başlamıştım. Aynen burada nasıl ördüysem, hangi ölçüyle ördüysem o şekilde örüyorum. Siz bunun boyunu kısaltabilirsiniz, uzatabilirsiniz. Renkleri istediğiniz zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Şimdi 4 milim tığ kullanarak beyazla örmeye başlıyoruz. 4 milim tığ kullanıyorum. Bir de ince bir tığ şuradaki boncukları örgüye katabilmek için deliklerinden daha rahat geçiyor çünkü. Evet, şimdi beyaz iple başladım. Aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Örgü hep aynı yönde ilerleyecek. Yani örgünün burası düz tarafı, zaten tersi gösteriyor kendini, ters yüzü. Hep aynı yönde. Zinciri çektik. Sona kadar geldik. Sonra buraya dönüyoruz. Mesela şu turuncuyu da ördük. Devam ettik. Bitirdik. Orada kaldı. Nasıl başladıysak, ucuna ne taktıysak, ne ördüysek aynısını yapıp bitiriyoruz. Sonra tekrar başladığımız yere geliyoruz. Hep aynı yönde. Yani bir böyle örmüyoruz. Hep bittikten sonra tekrar başladığımız noktaya geliyoruz. Hep düz taraf yukarıda, ters tarafı da içeride kalıyor.
Şimdi beyazla şurada ben boncuk takmıştım. Birkaç zincir çekiyorum. Beş tane zincir çektim. Şimdi bu zincire boncukları katacağım. 3 tane boncuğu ilave ettim. Sonra ucuna düğüm atıyorum. Tabii boncuğun deliğinden daha büyük bir düğüm olması gerekiyor. Çıkmayacak kadar düğüm atıyoruz. Sonrasında şöyle daha ince tığ yardımıyla ipliği boncukların içinden geçirerek diğerinden de geçirip şöyle sabitliyoruz. Şuradan hemen ipi kopardım, kestim. 3 tane boncuk. Tabii siz bunu ister boncuk yapın, ister başka bir şey yapın. Zevkinize göre. Başlangıç yeri zaten şurasıydı. Buradan itibaren, yani boncuğun hemen ilk başlangıç zincirinden itibaren 306 tane zincir çekiyorum. Bu benim ölçüm. Siz de kendi ölçünüze göre diz kapağından 20-25 santim yukarıda bir ölçü aldım. Siz de istediğiniz ölçüde örebilirsiniz. Şimdi 306 tane zincir çekiyorum ben. 306 tane zincir çektim. Bu ölçüye buradaki saçaklar da dahil. Şuradan itibaren sıranın bitiminde tekrar boncuk takacağımız yere kadar 306 tane zincir, tamamı 2 metre yapıyor. Saçaklar dahil bu 2 metreye. Şimdi boncukları taktım. 306 tane zincir ördüm. Tekrar şurada biraz pay bırakıyorum. Gene isterseniz aynı renk, isterseniz farklı renk. Gayet özgür bir şekilde takılabilirsiniz bu konuda. Şu boncukları da buraya geçiriyorum. Bunları da burada sabitledikten sonra diğer renge, yani ikinci sıraya geçiyoruz. Düğümü attıktan sonra kalan ipi içeriden geçirip hemen kestim ve bu şekilde temiz bir görüntü oluşuyor. Şimdi 30 tane uzun saçak için 15 tane kısa saçak, yani birbirinin yarısı kadar olacak zincir uzunlukları saçaklar için. Şöyle daha net göstereyim. Şu uzun saçak başlangıcı, şurası da iki parçayı birleştirdiğim yer. Burası diğer parçaya ait, şunlar. Kafa karıştırması. Şimdi şu zinciri şurası olarak görüyorsunuz. İlk zinciri çektim. 306 tane. 30 tanesi saçak için. Diğer uçta da gene 30 tanesi saçak için ayrılacak. Bu 2 metre 306 zincire dahil bu saçaklarda. Şimdi buradan şu turuncu renge geçtiğimde bunun yarısı kadar öreceğim. Yani burada 30 tane ilk sıranın saça, uzun saçak olacak. Bu 30 zincirlik. Sonrasında şimdi öreceğimiz olan turuncu renkte 15 tane zincir olacak ve şuradan başlıyoruz örmeye. Şimdi kafa karıştırmamak için sırayla gidelim. Ne yaptık? Parçamızın, yani iki parça öreceğiz biz bunu. Birinci parçanın ilk sırasını beyaz iple 306 tane zincir ördük. Boncukları taktık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz.
sıra sıra anlatırsam daha iyi anlaşılır. Hemen gene aynen bu renk takibiyle yapıyorum. Şimdi burada kalp ördüm. Hemen onu da göstereyim nasıl ördüm. Bilirsiniz gerçi. Şurada sihirli halkanın içine bir daha yapayım yeni başlayanlar için. Şöyle büküyorum. Bir tane ilmek içinden alıyorum ve buraya önce 2 tane zincir. İkili trabzan. İki zincirle birlikte 3 tane daha trabzan, 4 tane. Şimdi bunu küçültüyoruz. Trabzanı. Gene doluyorum. Bu sefer yarım trabzan. Bir kere de çıkıyorum. Bu da 4 tane. Şöyle yarısını ördük. Şurada gözüküyor. Buraya şu sivri yeri oluşturmak için bir zincir, bir tane ikili trabzan, bir zincir. Şimdi burayı örerek şuradaki tepeye doğru geliyoruz. 4 tane yarım trabzan geri örüyoruz şimdi. Dört tane yarım trabzan. Şimdi başlarken ördüğümüz gibi 3 tane ikili trabzan, 2 zincir başlamıştık. 2 zincirle 4. trabzanla yani ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Şuradaki iple de küçültebiliyoruz. Bu şekilde tamamladım. Bir tane zincir çekip bir tane sık iğne örüyorum ki tam ipi, şuradaki ipi tam şuraya taşıyabilmek için. Tamam. Buradaki ipi de iyice küçültüp bakın gayet güzel. Burada içinden geçirerek kaybedeceğiz. Şimdi buradaki zincirin 30 tanesini büyük saçak yani uzun saçak için ayırıyoruz. Sonrasında ikinci sırayla örerek devam ediyoruz. Kalp ördükten sonra 15 tane zincir çektim. Şimdi bu bizim ilk sıramız. Bir iğne taktım 30 tane zincir sayarak. Şimdi 31. zincirden itibaren örmeye başlıyorum. Bakın buradan takip edebilirsiniz. Şurası yok. Burası arka parçaya ait. Şurada. Şunu ördük. Burada. Şimdi iğneye kadar bırakıyorum 30 tane zinciri. Yarısı kadar olacak çünkü. 30, 15. Kısa saçak 15. Şimdi hemen iğnenin yanından tabi üzerine doluyoruz. İkili trabzan örüyorum. 6 tane. Yan yana örüyoruz. Bir yanındakine 2 3 4 5 ve 6. Şuradaki örgü.
büyük bir parça olduğu için burada göstermek biraz zor oluyor. Şöyle bakın. Şurası değil. Şuradan itibaren uzun saçak, kısa saçak, 30 zincir, 15 zincir. Şimdi burada daha uzun çekeceğiz ama buradan sonrası şeye denk geliyor. Örgünün içine girdiği için 12 tane 30 artı 12 çekeceğiz. Şimdi sıra ona geldiği zaman orada anlatacağım. İlk gördüğünüz zaman bunun daha uzun olduğunu kafanız karışmasın. Şimdi biz bu sıradayız. Buradaki 30 tane zinciri saydım. 31. zincirden itibaren 6 tane şuradaki gibi trabzan ördüm. Şuraya 18 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi burada yalnız zincirlere dikkat edin. Dönük olmasın. Hep aynı hiza üzerinden devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. zincire tek ip alalım. Şöyle çift batmayalım. Tek. Gene 6 tane yan yana. Şimdi yanındaki zincire, yanındakine bol bol geniş geniş örgüler yapalım. İki, 4, 5 ve 6. Şimdi gene 18 tane zincir. 18'de buradan sayıyoruz. 19'uncuya 6 tane trabzan yan yana. Aynen sıranın bitimine kadar bu şekilde. 18 zincir, 6 trabzan. 18 zincir, 6 trabzan. Alttan da 18 tane zincir atlayarak. Sıranın sonunda son 30 tane zinciri bırakıyorum gene örgünün diğer tarafındaki saçak için ve 15 tane zincir çekiyorum kısa saçak için. Burada kalp örgüyle başlamıştık. Kalp örgüyle bitiriyoruz. 16. zinciri çekiyorum. Bu bir sihirli halka olarak kabul ediyoruz. Şöyle tutuyorum. 2 tane zincir. Şuradaki o zincirin içine çift ip alıyorum. Tek batmıyorum. Büyük bir delik olmaması için çift ip alıyorum ve ikili trabzan. Gene aynı ilmeğin içine iki tane zincirle birlikte 4 tane oldu. Şimdi küçültüyoruz. 4 tane de yarım trabzan. Üzerine alıyorum ve bir kere de çıkıyorum. Bu yarım trabzan oluyor. Bir tane daha, 4 tane. Şimdi bir zincir, bir tane ikili trabzan, bir zincir. Kalbin şu sivri tarafındayız. Şimdi geri dönüyoruz. Gene doluyorum ve bir seferde alıyorum. Yarım trabzan, 4 tane. Şimdi 4 tane de ikili trabzan örerek tamamlıyoruz. 1 2 3 bir de 2 zincir, dördüncüsü zincirli ve boşluğa batıp ilmek kaydırarak bağlıyoruz.
Sonra şöyle bir zincir çekiyorum. Ortadan bir sık iğne daha yapıp tamamlıyorum. İkinci sırayı da bitirdik. Şimdi ipi burada koparıyorum. Kalple başladık, kalple bitirdik. Evet, kalple başladık, kalp örerek bitirdik. Şimdi şöyle bir sayalım bakalım kaç tane örmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Başladığımız noktadayız. Şuradan başladık. Sırayı bitirdik. Sonra geldik. Buradan başladık. Bitirdik. Şimdi tekrar aynı yere geliyoruz. Şimdi beyaz, turuncu ve burada turkuaz renkle devam edeceğiz. Burada uzun saçak, kısa saçak. Şuradan itibaren saçaklar. Burada da az önce söylediğim gibi gene biraz düşük bir örgü, sonra yukarıda kalan bir örgü olarak devam edeceğiz. Burada başlangıç yeri belli zaten. 15-30 tane zincir. Sonra gene bakın buraya kadar gene 30 tane zincir uzun saçak. Ama biz gene devam ediyoruz çünkü örgü biraz yukarı çıkıyor. Bir buradan, bir burada, bir burada, bir burada örüyoruz bu trabzanları. Uzun saçak örerken biraz yukarı çıkıyoruz. Örgünün içine giriyoruz. Sonra tekrar düşük örgüyü yapıyoruz. Şimdi çiçek örerek devam edelim. Çünkü ben nasıl ördüysem o şekilde devam etmek istiyorum. Siz detayları çok farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız çok birebir yapmanıza gerek yok. Kendi zevkinizi de katabilirsiniz. Şimdi çiçekle devam edelim. Gene sihirli halkayla başlıyoruz. 3 tane zincir doluyorum ve ikili trabzan. 2 tane. Şimdi aynen burada olduğu gibi 3 zincir gene aynı boşluğa ilmek kaydırarak tamamlıyoruz. Üç tane zincir, bir tane daha, 3 tane zincir, ilmek kaydırarak tamamlıyoruz. Bakın yaprakları ben 4 tane yaptım böyle yaprakları çok büyük olmasın diye. Siz 5 tane de yapabilirsiniz. Güzel de olabilir ama tabii ipinizin inceliği, kalınlığı burada önemli. Çok büyük olmaması gerekiyor bu saçakların. 3 zincir, bir tane daha, gene 3 zincir ve ilmek kaydırarak tamamladık. Dördüncüyü örüyoruz. Üç zincir tamamladım. Buradaki ipi çekerek deliği ufaltıyoruz ve arka kısımda içinden geçirerek kaybediyoruz. İpi tam ortada bırakmamız için, şuradaki ipin tam ortada kalması için bir zincir çekip şöyle bir sık iğne örüyorum ve tam ortaya alıyorum ipi. Şimdi burada bir tane uzun ördük. Bir tane kısa. Şimdi uzun öreceğiz. Şuradaki. 30 tane zincir çekiyorum.
30. Şimdi burada şuraya kadar bakın. Buraya kadar eşitledik. Şimdi biz örgüyü buraya taşıyacağız. O yüzden 6, 6, 12. Şu ortadaki 6'ya örgü öreceğiz. 6, 6, 12 tane artı 12 öreceğiz. Yani 30 artı 12. Hemen şöyle anlatayım. Bakın. 30 tane zincir var. İlk uzun saçak. Sonra 15 tane zincir var. Kısa saçak. Sonra buraya geliyoruz. Örgü bu tarafa doğru ilerliyor. Yani örgünün içine giriyoruz. O yüzden 30 şuraya kadar, bakın hepsi aynı hizada olduğunu zaten 30, 15, 30, 15 diye devam ediyor. Burada da göreceksiniz zaten aynı şekilde. Ama burada uzun saçağı örerken düşük olan, alçak olan örgüde değil bir üste çıktık. Şuradaki 12 tane trabzanı buraya ördük. Sonra örgüyü ördük. Şimdi gene 18 zincir kalacak arada ama şurayı örerken zincir olarak atlamıştık. Artık örgüdeyiz. O yüzden şuradaki boşluğun tam ortasındaki 6 zincire 6 tane trabzan ördüm. Şöyle. Bal peteği gibi düşünün. O şekilde ilerliyor. Hep kayarak. Gene bu 6 tane trabzandan sonra 6 zincir, 18 zincir çekiyorum. Yine buradaki ortadaki 6 tane zincire 6 tane trabzan. Yani 6, 12, 18. Gene 18 tane oluyor arada. Şuradaki boşluğun tam ortasındaki 6 tane zincire 6 tane trabzan. Gene 18 tane zincir çekiyoruz. 6, 12, 18. Gene aynı işlemi devam ediyoruz bitene kadar. Biterken gene 12 artı 30 zincir çekip aynı buradaki gibi çiçek örüyoruz. Şimdi ben bu sırayı aynen anlattığım gibi örerek ucuna kadar geliyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar aynı şekilde örerek geldim. Burada son örgüyü öreceğiz. Bir tanesi daha alçak, bir tanesi daha içeride, yüksekte kalacak örgünün. Burada son 6 tane trabzanı öreceğiz. 6, 12 tane zincir artı 30 tane zincir çekip sırayı çiçekle başlamıştık. Çiçekle tamamlayacağız. 18 tane zincir çekiyorum. 18, 6, 12, 6 da buradan sayıyorum. Ve 7. zincire gene yan yana 6 tane trabzan. Beş ve 6. Şimdi şuradaki uzun saçağı örüyoruz. 6, 12 zincir artı 30 tane zincir çekiyorum. Şimdi zinciri çektik. Çiçekle başlamıştık. Çiçekle devam edip bu örgüyü, yani bu sırayı da tamamlıyoruz. 12 artı 30. 42 tane zincir var burada. Şimdi şunu tutalım. Bunun üzerine bir tane zincir çekiyorum. Bunu sihirli halka olarak kabul ediyoruz. Bu sihirli halkanın içine şimdi çiçek öreceğiz. 3 zincir doluyorum. 4. zincire, yani şimdi ilk ördüğümüz zincirin içine tek ip almayalım. Bu şeyleri örerken
ortası çok delik olmaması için şöyle 2 tane ip alıyorum. Bu şekilde daha kapalı oluyor. Çok açılmıyor ortası. 3 tane trabzan. Yani zincirle birlikte 1, 2, 3 gene zincir çekiyorum. 3 tane 4 tane oluyor. İlmek kaydırarak bağladım. Gene trabzan 2 tane daha. 3 oldu zincirle birlikte. Gene 3 zincir. İlmek kaydırarak bağlıyorum. Dörde tamamladım. Sonra şurayı ortaya bir sık iğneyle bitirdim. Bunu kesip arkada yok ediyoruz. Şimdi beyaz, turuncu ve yeşil ya da turkuazla 3 sıra ördük. Sıra siyaha geldi ama tabii ki siyah örgü gözükmeyecek. Bir de zaten aşağı yukarı anlamışsınızdır nasıl devam ettiğini. Şimdi burayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer sırayı gene başa alıyoruz. Şöyle. Yine buradan başlıyoruz. İlk başladığımız yerde. Siyahla örüyoruz. Kısa saçaktayız. 15 tane örüyoruz. Saçağın başladığı nokta şurası. En aşağıda kalan, alçakta kalan örgü burası. Sonra öteki sırada örgü buraya taşınıyor. Şimdiki sırada gene buraya örülecek. Sonraki sırada gene buraya taşınıyor. Bu şekilde devam ediyor örgü. Kayarak devam ediyor. Şeklini o şekilde kazanıyor zaten. Ama saçağın sırası şurası. Şuru hizadan itibaren 30 zincir, 15 zincir. 30 zincir, 15 zincir olarak şuradan itibaren saçaklar. Şuradan itibaren de örgü. Şimdi buraya kadar geldik. Boncuk, kalp, çiçek, boncuk, kalp, çiçek olarak devam ediyor. Siyah örgüye geçiyorum. Zaten 4 renk olarak devam ediyor bu da. Şimdi boncuk takacağım ama tabii bu siyah olduğu için anlaşılmayacak. Ama örgü zaten dediğim gibi anlaşılıyor. Yine 3 tane boncuk takıyorum istediğiniz renkte. 15 tane zincir çekiyorum buradaki gibi ve şuraya bunun tam karşılığına buradan 6 tane sayıyoruz geriye. Buradaki 6'ya yani 6, 12 sayıyoruz ve hemen 6 tane trabzan örüyoruz. Sonra gene 18 tane zincir çekiyoruz. 6, 12, 18. Ortaya gene 6 tane trabzan. Bu şekilde devam ediyor. Sonra gene uzun saçağa geçiyoruz. Aynı burada ördüğümüz gibi. Hep bunlar yinelene istediğiniz genişliğe kadar örün. Bedeninize göre. Bu 13 sıra ördüm. 55-60 santim kadar bir genişliği var. Dökümlü olduğu için tam ölçemedim. 55-60 santim yeterli oldu. Aynen bu parça kadar bir tane daha örüyoruz. İki parçayı birleştiriyoruz. Yalnız birleştirirken başladığımız sırada şunlar 11 taneydi saymıştık hatırlıyorsanız. Bittiği zaman yani 13 tane yaptım ben. 10 tane çünkü bir yukarı çıkıyor. Bir 10 tane oluyor, bir 11 tane oluyor. 10 tane oluyor, 11 tane oluyor. Sayıları dikkat edin tam olsun. 11 tane ise 11 taneyi yan yana getirin. Ama tabii ki düz tarafının size baktığını dikkat edin. Yani düz tarafı hep yukarıda olacak. Örgünün ters tarafı içeride kalacak. Bu şekilde yan yana getiriyoruz. Burada şurası yaka. Şurada iki parçanın birleştiği yer. Şu ikisi. Bakın şöyle. İki parçayı yan yana getiriyorum. Birleştirirken ucundan şöyle tutuyorum birleştireceğim noktayı. Tam göğüs ortası oluyor. İki parçayı yan yana alıyorum. Şöyle bakın.
Aynı zincirleri yan yana getiriyorum. Zaten bütün ilmek sayıları da eşit olduğu için her iki zincire ve her iki trabzanın dibine batarak sık iğne örerek devam ediyorum. Ne kadar yaka açıklığı istiyorsam oraya kadar sık iğne olarak ekledim. Sonra açıklığı örerek, yani gene sık iğne örerek tek sıra olarak, yani tek parçayı örerek devam ettim. Ne kadar istiyorsam yaka açıklığını. Sonra gene birleştirdim ve diğer uca kadar ekleyerek devam ettim. Şuraya kadar. Sonra şurada tabii ki burasını böyle zincirli bırakmıyoruz. Tekrar ipi taktım. Aynı hizada, yani burayı hangi yönde ördüysem karşı tarafı da aynı yönde örerek sık iğnesini tamamladım. Bu yaka kısmı. Tam yaka ortasından, şurası göğüs ortası pardon. Tam göğüs ortasından birleşecek. Burası da arka orta. Bunlar iki parçanın birleştiği yer. Sonra şurasını kol olarak düşünün. Kolu yok tabii ki bunun, ama ben buraya ufak bir dikiş yaptım. Sanki kolu varmış gibi gözüküyor. Bakın bu saçaklar bayağı bir gösterişli olduğu için artık birbirine dolandığı zaman engelleyebiliyor. Hele bu çekimde biraz zor oluyor. Şu iki parçanın birleştiği nokta şöyle. Göğüs ortası, arka orta, yakayı ortaya çıkarıyor şu boşluk. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Şöyle kol devam ediyor. Ve şurada gene bu kısmı da biraz birleştirdim. Bakın şöyle sık iğne ile gene iki parçayı yan yana getirip şöyle bir ufak bir dikiş, yani dikiş derken sık iğne. Siz dikebilirsiniz de fark etmez. Şöyle bir kol boşluğu yaptım. Bunu hiç dikmeden serbest de bırakabilirsiniz. Ama şöyle bir dikiş yaparsanız daha değerli toplu duruyor. Şuradaki karışıklıklar da pek olmuyor. Bunlar ne kadar uzun olursa o kadar birbirine girebilir. Dediğim gibi ben 30 zincir çektim saçaklar için. Siz isterseniz daha kısa çekebilirsiniz, ama uzun olursa da daha gösterişli duruyor, ayrı. Şimdi burası da hemen bilekte görselde bileğe kadar inen kol ağzı. Tabii kol yok, yani bütün bir parça. Zaten bakın şöyle bir genişlik göstereyim size. Şu birleşme yeri parçanın, şu yaka şöyle, kol devam ediyor, ama tabii ki kol artı kola bir örgü yapmıyoruz hiç. Şu bir parça, bakın bayağı geniş bir parça. 13 sırada bu kadar genişliği yakaladım. 13 sıra bana yeterli oldu. Tabii siz daha belki salaş isterseniz. Diğer parça da burada. Bunu ortadan birleştiriyoruz ve çok harika bir pareo, bir deniz elbisesi örüyoruz. Ben severek çalıştım. Sevmeseydim, beğenmeseydim inanın videosunu çekmeyecektim. Çünkü başlarken de hiç video çekerek başlamadım. Önce bir deneyeyim, içime sinerse videosunu çekerim diye düşündüm. Ben sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.